Herkese merhaba. Bugün sizlerle modern tıbbın genellikle görmezden geldiği ama aslında sağlığımızı derinden etkileyen bir konuyu, çevresel toksinler ve kronik hastalıklar arasındaki o gizli bağlantıyı konuşacağız. İsterseniz en temelden, konunun merkezindeki bir çelişkiden başlayalım. Toksin ve detoks gibi kelimeler neden çoğu doktoru rahatsız ediyor? İşte bu alıntı aslında durumu mükemmel bir şekilde özetliyor. Yani toksin konusunu açtığınızda tıp dünyasında genelde iki uçtan birine savruluyorsunuz. Ya bilimsel temelden yoksun bir şarlatan olarak görülüyorsunuz ya da pratikten kopmuş, teorik detaylarda boğulan biri olarak. Aslında cevap oldukça basit. Çünkü çoğu hekimin aldığı standart eğitimde, eğer ortada bariz bir zehirlenme vakası yoksa, vücutta yavaş yavaş biriken düşük seviyeli toksinlerin kronik hastalıklara zemin hazırlayabileceği fikri pek yer almıyor. Bu bir teşhis aracı olarak görülmüyor. Hani o meşhur fıkra vardır ya, adam anahtarını karanlıkta kaybeder ama sokak lambasının altında arar çünkü orası aydınlıktır diye. İşte bu benzetme konuyu çok iyi anlatıyor. Geleneksel tıp da cevapları genellikle en aydınlık, en bildik yerlerde arıyor. Kolesterol seviyeleri, röntgen sonuçları gibi. Oysa asıl neden, o kayıp anahtar, çoğu zaman o aydınlık çemberin dışındaki karanlıkta, yani toksin yükünde saklanıyor olabilir. Peki bu görünmez tehdit ne kadar büyük? Gelin şimdi neden o karanlık alana bakmamız gerektiğini gösteren somut kanıtlara, sayılara bir göz atalım. 90.000. Evet, yanlış duymadınız. Bu sayı sadece son 50 yılda hayatımıza giren yeni sentetik kimyasalların sayısı. Vücudumuzun binlerce yıldır tanıdığı ve başa çıkabildiği doğal mekanizmaların bu yepyeni ve devasa yükle başa çıkması neredeyse imkansız. Kaynağımızdaki benzetme durumu çok net açıklıyor. Vücudumuz, özellikle de karaciğerimiz, sanki milyonlarca yıl önce tasarlanmış bir donanım gibi. Ama biz ona her gün pestisitler, kozmetikler, plastikler ve gıda katkı maddeleriyle dolu, daha önce hiç görmediği yepyeni bir yazılım yüklemeye çalışıyoruz. Sistemin çökme noktasına gelmesi çok doğal değil mi? Ve şimdi belki de en sarsıcı verilerden birine geliyoruz. 2004 yılında yapılan bir çalışma, daha doğmamış 10 bebeğin göbek kordonu kanını incelemiş. Sonuç gerçekten inanılmaz. Ortalama 287 farklı endüstriyel kimyasal ve kirletici madde bulunmuş. Evet, daha dünyaya gözümüzü açmadan önce. Yani işin özü şu ki, bu toksik yükle olan savaşımız, biz daha ilk nefesimizi almadan çok önce anne karnında başlıyor. Peki vücudumuz bu duruma tamamen savunmasız mı? Elbette hayır. Şimdi vücudun bu inanılmaz sorunla başa çıkmak için kullandığı o akıllı ve dahili temizlik ekibine, yani detoksifikasyon sistemine bakalım. Tüm detoks sürecinin temel amacı aslında bu. Biyotransformasyon. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama mantığı çok basit. Vücutta bir ekip hücrelere yapışan yağda çözünen toksinleri alıp onları idrar, safra veya ter yoluyla kolayca atabileceğimiz suda çözünen bileşiklere dönüştürmek. Kısacası çöpü geri dönüşüm kutusuna atılabilir hale getirmek. Bu temizlik süreci 2 aşamada işliyor. Ama burada çok kritik, hatta hayati bir detay var. Faz I, toksini alıyor ve onu bir sonraki aşamaya hazırlamak için daha reaktif bir hale getiriyor. Ve işin ilginç yanı, bu ortaya çıkan ara ürün genellikle toksinin orijinal halinden bile daha tehlikeli oluyor. Tıpkı bir zarfın üzerine tutkal sürüp açıkta bırakmak gibi, etrafa yapışıp zarar verme potansiyeli çok yüksek. İşte modern dünyadaki asıl problem, o büyük dengesizlik tam da bu noktada başlıyor. Sürekli maruz kaldığımız toksinler yüzünden faz 1 sistemimiz durmadan tam gaz çalışıyor ve o tehlikeli ara ürünleri seri bir şekilde üretiyor. Fakat beslenmemizdeki eksiklikler yüzünden faz 2 sistemimiz bu hıza yetişemiyor, yavaş kalıyor. Bir montaj hattında ilk makinenin çok hızlı, ikincisinin çok yavaş çalışması gibi düşünün. Sonuç, tehlikeli ara ürünlerin birikmesi ve ortalığın karışması. Gördüğünüz gibi detoksifikasyon dediğimiz şey sihirli bir olay değil, tamamen biyokimya. Bu fabrikanın, yani faz 1 ve faz 2'nin düzgün çalışması için yakıta, yani spesifik besinlere ihtiyacı var. B vitaminleri, amino asitler, selenyum, magnezyum gibi. Ve asıl sorun şu ki, modern, işlenmiş gıda ağırlıklı beslenmemizde bu besinlerin birçoğu ne yazık ki eksik kalıyor. Peki, bu hassas denge bozulduğunda, sistem aşırı yüklendiğinde ne oluyor? Gerçek hayattaki sonuçları nelerdir?
Faz 2'nin sürekli ürettiği ama faz 2'nin temizlemeye yetişemediği o reaktif ara ürünler biriktiğinde hücresel düzeyde adeta bir fırtına kopuyor. Buna oksidatif stres diyoruz. Yani hücrelerimizin paslanması gibi düşünebilirsiniz. İşte bu sürekli paslanma hali de çoğu kronik hastalığın temelini oluşturan o sinsi yangını, yani kronik inflamasyonu tetikliyor. Bu listeye baktığınızda sorunun ne kadar geniş kapsamlı olduğunu görebilirsiniz. Beyin sisinden otoimmün hastalıklara, kronik yorgunluktan hormonal dengesizliklere, hatta kanser riskine kadar vücudun neredeyse her sistemini etkileyebilen bir tablodan bahsediyoruz. İşte bu yüzden bu konu sadece belirli bir hastalığı olanları değil, aslında hepimizi ilgilendiriyor. Peki, tüm bu bilgilerden sonra kendimizi çaresiz mi hissetmeliyiz? Bizi çepeçevre saran bu kimyasal denizde boğulmaya mahkum muyuz? Yoksa vücudumuzun o doğuştan gelen muhteşem iyileşme ve temizlenme sistemini desteklemek için yapabileceğimiz şeyler var mı? Ve sanırım bugün buradan çıkarmamız gereken en önemli sonuç bu. İyileşmenin anahtarını sadece sokak lambasının altındaki aydınlık yerde, yani bariz semptomlarda aramak yerine belki de artık cesaret gösterip hastalığın asıl kökünün yattığı o karanlık alana bakma vaktimiz gelmiştir. Bu, bakış açımızı değiştirmek ve vücudumuzun her gün sessizce taşıdığı o biyokimyasal yüke dair daha derin sorular sormakla ilgili.